Bazen insanın içinde öyle bir ateş yanar ki dış dünya bunu asla anlayamaz. Nikola Tesla işte tam da böyle bir adamdı. Kafasının içi elektrikle, fırtınalarla, yıldızlarla doluydu. Ama kalbi yalnızlıktan nasibini almıştı. O sadece makineler tasarlamadı. O, dünyayı daha aydınlık bir yer yapma hayalini kurdu. Ama ne yazık ki en parlak ışıklar bile bazen en derin gölgeleri yaratır. Tesla'nın hikayesi, parlaklık ve karanlık arasındaki ince çizgide yürüyen bir adamın hikayesidir. Bugün zamanı aşan bir dahiyi konuşacağız. Kendi çağında yanlış anlaşılan ama çağları aşarak geleceğe ışık tutan bir adamı. Tesla, 1856'da bugünkü Hırvatistan'da dünyaya geldi. Doğduğu gece kasabayı sarsan bir fırtına vardı. Annesi onun için şöyle demişti: "Fırtınanın çocuğu." Ve Tesla gerçekten de bir fırtına gibiydi. Fikirleriyle dünyayı sarsacak ama aynı zamanda kendi içinde de hep bir fırtına taşıyacaktı. Babası katı bir rahipti. Tesla'nın bilim aşkına kuşkuyla bakıyordu. Ancak annesi, yaşamı boyunca en büyük ilhamı olacak kişi, karmaşık icatlar yapan zeki bir kadındı. Tesla'nın ellerinde devrim yaratacak fikirler şekillenmeye başladı. Daha çocukken makineleri zihninde çizip nasıl çalışacaklarını adım adım hayal ediyordu. Tesla'nın gençliği yalnızca bilime değil, aynı zamanda tuhaf alışkanlıklara da ev sahipliği yaptı. Sayılara karşı saplantılıydı. Özellikle 3 sayısına. Her şeyi 3'er kez yapardı. Kapı tokmağını 3 kere çalar, otel odasına girmeden önce çevresinde 3 tur atardı. Temizliğe aşırı derecede takıntılıydı. Mikroplardan ölesiye korkardı ve gittiği restoranlarda peçetelerle tüm çatal bıçakları silmeden yemeye başlamazdı. Aşk hayatına gelince Tesla hiçbir zaman evlenmedi. Bilime olan bağlılığı öyle derindi ki aşka ayıracak zamanı olmadığını söylerdi. Kadınlardan ilgi gördü. Hatta New York sosyetesinde oldukça popülerdi. Ama Tesla'nın kalbini bilimden başka hiçbir şey fethedemedi. Tesla bir keresinde şöyle dedi: "İcadıma odaklanmak için duygularımı dizginlemeliyim. Eğer duygularımı kontrol altına alamasaydım bu kadar uzağa gelemezdim." Tesla New York'a adım attığında cebinde sadece birkaç kuruş vardı. Ama kafasında milyon dolarlık fikirler taşıyordu. Thomas Edison ile tanışması kaderdi. Başlangıçta Edison'ın laboratuvarında çalıştı. Ancak Edison'ın pratik ama dar bakış açısı Tesla'nın uçsuz bucaksız vizyonuyla çatışıyordu. Edison ve Tesla aynı dili konuşmayan iki dahi gibiydi. Edison deneme yanılma yöntemini seven, pratik çözümler peşinde koşan biriydi. Tesla ise teoriden başlayıp mükemmelliği hayal eden bir hayalperestti. Tesla Edison'ın laboratuvarında çalıştı ama çok geçmeden fikir ayrılıkları yüzünden yollar ayrıldı. Edison doğru akımı savunuyordu, Tesla ise alternatif akımın geleceğe giden yol olduğuna inanıyordu. Bu bir teknoloji savaşıydı ama aslında iki dünya görüşünün de savaşıydı. Edison kontrollü, sınırlı ama güvenilir, Tesla özgür, sınırsız ama riskli. Edison Tesla'nın fikirlerini küçümsedi, hatta alaya aldı. Ancak Tesla inancını asla kaybetmedi. Westinghouse'un desteğiyle alternatif akım dünya fuarında gökyüzünü aydınlattı. O gece Chicago'da 27 milyon ışık Tesla'nın hayalleriyle yandı. Bugün kullandığımız elektrik sisteminin temelleri Tesla'nın hayalleriyle atıldı. Tesla'nın hayal gücü sınır tanımıyordu. Kablosuz enerji transferi, Tesla bobini, radyo sinyalleri, neon ışıklar, uzaktan kumanda. Onun için hayal ile gerçek arasında ince bir çizgi vardı ve o bu çizgiyi sürekli zorluyordu. Ancak tıpkı diğer büyük hayalperestler gibi Tesla da zaman zaman yalnız kaldı. Yatırımcılar onun vizyonunu anlayamadı ve ne yazık ki birçok projesi mali destek bulunamadığı için yarım kaldı. Yaşamının son yıllarında Tesla yalnızlıkla baş başaydı. New York'ta küçük bir otel odasında güvercinleriyle dostluk kurarak yaşamını sürdürdü. Tesla, bir güvercine olan sevgisini anlatırken şöyle dedi: "Onu sevdiğim gibi hiçbir şeyi sevmedim. O ölünce hayatımın bir bölümü de onunla birlikte uçtu." Bilim dünyası onu geç fark etti ama Tesla bunu aldırmadı. Çünkü onun için önemli olan icatların kime ait olduğu değil, insanlığa nasıl hizmet ettiğiydi. Nikola Tesla hayal gücünü gerçeğe dönüştürmekle kalmadı. O, ışığı sadece sokaklara değil, insan ruhuna da taşıdı. Bugün teknolojiye her dokunduğumuzda onun ellerinin izlerini görüyoruz. Tesla'nın hikayesi bize şunu hatırlatıyor: bazen dünyayı değiştirmek için savaş kazanmanız gerekmez. Bazen dünyaya karşı kendi inancınızı korumanız yeterlidir. Ve belki de en güzeli şu:
Tesla'nın yıldızlara uzanan hayalleri bugün bile parlamaya devam ediyor.